aradan sonra. Beşiktaş maçı vardı ama ülkenin maalesef geldiği durum kimilerine göre haklı, kimilerine göre haksız ama büyük bir çoğunluk haksız olduğunu söylüyor. Karışıklıklar çok içimden gelmedi. Yayın yapayım, bir şeyler anlatayım. O yüzden Beşiktaş maçını pas geçtim. Çok doğru değildi bugünlerde kalkıp. Bugünlerde de çok doğru mu? Gene değil ama şimdi hem Beşiktaş hem üstüne derbi müsabakası. Bu ikisini üst üste alt alta yan yana sağa soldan sola soldan sola koyunca bir şeyler anlatmak gerekiyor. Sonuç itibariyle biz bir şekilde hayat devam ediyor ve hayat devam ettiği için de kalkıp dilimden döndüğünce neler oldu, neler bittiğini anlatmak istedim size. Ay çok özür dilerim. Ay pardon. Ay, gene alerjik reaksiyonlar efendim. Bodrum'da müthiş bir fırtına var. Müthiş bir fırtına olduğu için de söyleyin adını. Böyle bir alerjik durumlar oluşabiliyor. 1,5 aydır da neredeyse öksürük, aksık tıksık, nefesim çıkmıyordu. Anca kendime geldim. Yeni düzeliyorum yani. Kullanmadığımız ilaç kalmadı ailece. Felaket hallerdeyiz. Neyse efendim, ülkenin durumunu bir kenara koyalım. Siyaset bilimci olarak adalet bir gün herkese lazım olacak. Adalet böyle kişilere göre değişkenlik gösteren, eğilen bükülen bir şey değildir. Adalet, yani yasama, yürütme, yargı 3 bağımsız kuruluş olması gerekir. Yasama, parlamento, hukuk, kanun çıkartır. Bu kanun da halktan gelen veya gelişen olaylara göre ondan sonra şekil alır. Der ki işte biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanın bu şekilde yönetilmesini ya da bu şekilde olaylar karşısında cezalandırılmasını talep ediyoruz der. Bunu kanunlaştırır. Daha sonra bunu yürütmeye gönderir. Yürütmede Bakanlar Kurulu, hükümet çıkan kanunu uygulamakla mükelleftir. Eğip bükmeden. Kanunlar biraz maalesef ne diyelim, çerçevesi geniş yazılır. Çerçevesi geniş yazıldığı için de işte hakimler, savcılar, adalet sistemini sağlayacak olan birinci unsur bu kişilerdir. Hakimler ve savcılar. Olaylara vuku bulduğunda, karşılarına gelen durumda o yasamanın çıkarttığı kanunlara göre bir ceza verir. Bunun içerisinde biraz vicdan bulunur, biraz adalet bulunur. Daha sonra çokça adalet bulunur. Çokça da kanun maddesinde yazılanlar uygulanır. Peki yasama dedik, yürütme dedik. Yargı yani yasama, yürütme, yargı. Yani nereye varacak bu iş? Nereye varacak bu iş? Bakalım. Yani nereye varacak bu iş ben de bilmiyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. İnsanlar maalesef artık suçluyu suçsuzu ayıramaz hale geldi. Kişiye göre yani şu anda mevcut konjonktürde nasıl ki biz takımlara göre işte kişilere göre olayları evirip çeviriyoruz. Maalesef sokaktaki halk da kim suçlu kim suçsuz bakmaksızın kişiye göre karar verir oldu. Bu çok tehlikeli. Ümit ederim ki en kısa zamanda bu yanlıştan dönülür, bu yanlışlardan dönülür, insanın özgürlüğüne kavuşur ve demokratik bir ortamda, demokratik bir şekilde seçim olur. Bu seçim sonucunda da hak eden ülkemizi yönetme şansına nail olur diyelim. Çünkü kimsenin babasının malı değildir. Sultan Süleyman'a kalmamış, Fatih Sultan Mehmet'e kalmamış. Onlar diğeri geldiğinde vefat etmişler veya devrilmişler veya bir şeyler olmuş. Nitekim başka padişahlarda da olduğu gibi. Bu maalesef siyasetin ne diyelim içinde olan bir şey. Neydi ya, ne diyordu bana? Askerliğin bir şeysinde olan demişti Cumhurbaşkanımız. İşte yani bu da siyasetin bir cilvesi diyelim. Geleceksin, gideceksin, seçimlere gideceksin, kazanacaksın ama bu seçimleri, hükümetleri ne diyelim
adaletli, demokratik, hile hurdadan muaf bir şekilde yapması lazım. O yüzden de dediğim gibi herkes demokratik hakkını kullansın, aday olsun, seçimleri olsun veya olmasın. Şimdi tabii bu nereye yansıyor? Bu şuraya yansıyor. Şimdi halk sokakta durumu böyle düşünürken bunun tabii ki de bu halktan bir şeyi kopartamazsın. Yani halka bağlı olan sportif durumda futbol, basketbol, atletizm, voleybol adına ne koyarsanız koyun ki genelde Türkiye'de futboldan başka ve güreşten başka bir sporun olmadığı düşünülür. Ki bolca futbol, işte yani %90 futbol, %10 da kalan sporlara bölüştürün. Bir o işte halter, boks, atletizm falan filan kimsenin çok umurunda değildir. Varsa yoksa futboldur. Yatarız futbol, kalkarız futbol. Şimdi sen diyorsun ki işte o kişi doğru söylüyor. Bu adam bunları yapmış. Öbürü de diyor ki ya kardeşim sen deli misin? Öyle olmamış da bunları yapmış. İşte sen yanlış düşünüyorsun. Sen yanlış düşünüyorsun. Sağlıklı bir şekilde düşünemediğin vakit o zaman durum şuraya geliyor. Diyorsun ki orada adalet maalesef sağlanamıyor ülkede. Sportif alanda da adalet sağlanamıyor. Bu yüzden de ben adaleti sağlayacak kişilerin maçlarımıza hakemlik yapmasını yani hakimlik yapmasını istiyorum diyorsun. Ne oldu? İşte bir tane maçı yabancı hakem yönetti. Bir derbimizi. Sonra bir derbi daha sıra geldi. O derbinin Beşiktaş'ın başkanı dedi ki kardeşim hop bir dakika ne oluyor? Ben de yabancı istiyorum. Aynı adam gelsin dedi. Ona getirtmedim. Ondan sonra işin cilvesi kupada bir eşleşme daha oldu. Bu sefer gene yerli hakem verdin. O zaman biz niye onda yabancı hakemle oynadık da bunları yerli hakemle oynuyoruz? Kimse bunu cevaplayamıyor. Yani sonuç itibariyle sen ne diyelim? Şimdi halkına güvenmezsen diyeceksin, bu herifin nesine güveneceksin? Yapı diyorlar. Ya kardeşim tamam yapı da bir kurum yani sen hakimleri doğru eğitim almasını sağlarsan, doğru şekilde bağımsız bir şekilde, her şeyden bağımsız bir şekilde ama ailesinden, ama hükümetten, ama sokaktan, ama ondan, ama dinden, ama şundan, ama bundan ki dinden muaf olması hem hükümetin hem adaleti işte laiklik demek bu. Yani hiçbir işini, hiçbir dışarıdan gelen sesi adaleti terazisine koymayacak. Adalet terazisinde kanun ve suç. Bakacak bu adam suçlu mu, suçsuz mu? Deliller suçlu değil. Hakem de sahada böyle yapıyor. Görüyor, ceza sahası içindeyse penaltı veriyor. Değilse faul veriyor. Arkadan bir müdahale olmuşsa kırmızı kart veriyor. Eğer atak başlangıcı işte hafif bir suçsa sarı kart veriyor. İşte tutuksuz yargılama, tutuklu yargılama, müebbet, kalem kırmalar, işte hepsi orada da var. Çevir, Madalyon'un burada da var. Okey? Orada kanun dediğimiz bir yazılı kitap var. Burada İFAB'ın kuralları var. Okey? İFAB'ın kurallarını okuyor hakem. Ha diyor. Gelişen oyunda ben böyle işte elin doğal konumu. Eskiden top nereye gitti, el mi topa gitti. Ondan sonra millet eliyle uçuyordu, hakemler görmüyordu. Çünkü önüne adam geliyordu. Yan hakem görmüyordu, o görmüyordu, bu görmüyordu. Şimdi dediler ki, şimdi maalesef oyuncu artık çok hızlandı. Biz bir ara hatırlarsanız kale arkalarında ikinci hakemler vardı. Onlar böyle oyun gittiğinde söyle adını topla beraber ceza sahası içine kadar giriyorlardı. Fakat top bizim tarafa geldiğinde basketboldaki üçüncü hakem gibi pota altına yani kale arkasından oyunu takip edip oradan karar vermeye çalışıyorlar. Bir dönemde biz bunu denedik. Bu da futbolda tesir etmedi. Daha sonra dediler ki VAR'ı koyalım. Yani adam televizyondan seyretsin yukarıdaki hakem. Aşağıdaki hakemin kaçırdığı önemli bir pozisyonu, gol kararı, offside kararı veya kırmızı kart pozisyonu kararlarını bu VAR versin. Gerisine biz karışmayalım. Gerisine hakem kendi yönetsin, bildiği gibi yönetsin. Tabii bizde ne oldu bu? Baktılar ki böyle bir durum var. Her şeyi VAR'a sormaya başladık. Bize bokunu çıkarttık. Ona da VAR'a sorduk, bunu da VAR'a sorduk. İlk Cüneyt işte Rodriguez yapılan faul galiba arkadan kırmızı kartlık pozisyonu
Gitti ben kararımdayım vermiyorum dedi. Ben böyle düşünmüyorum dedi. Yani ben seni ne yapayım lan böyle pozisyon için çağırma. Ben ne karar veriyorsam veriyorumdur. Bir daha duymayayım kulaklarını çekerim mesajını verdi üstteki hakeme ve diğer hakemlere. Bize tabii böyle ego Türkiye'de birisi bir yere geldi mi ego şişirmelerinden o yanına yaklaşamazsın böyle müthiş müthiş işler olur. Tabii bunu gören Cüneyt'in bu ahkam kesmesini gören diğer hakemler de vay Cüneyt Baba sen ahkam mı kesiyorsun biz de bu kardeşimizin yanındayız diye sonra ona ahkamlar falan. Kendi içinde gruplaşmalar her yerde olur. Bu erk savaşları, iktidar savaşları her zaman maalesef bu tip savaşlar her bir kurumun içerisinde gerçekleşir. Şimdi hakemler, hakimler, yasalar, ifaplar falan filan biz ne oldu? Türk hakemlerini taca çıkarttık. Eğitmedik, geliştirmedik. Bütün yazı boş geçirttik. Bunların hiçbir şekilde doğru bir yere konuşlanmasını sağlamadık. Maalesef doğru eğitim almamış kişiye ne dedik? Cahil. Yani niye cahil? Yani cahillik kötü bir şey gibi tanımlanır bizde bir hakaret gibi tanımlanır ama değil. Bir şey bilmiyorsan cahilsindir. Yani öğrenmemişsindir. Yani bilgisizsindir. İşte bunların genel kavramı biraz daha bizde sertleştirilmiş hali cahillik olarak geliyor. Okey? Ne oluyor? Ben senelerden beri söylüyorum. 10 seneden beri söylüyorum. İşte efendim Fırat Aydınus bir maç yönetiyor. Erhanlar, Ahmetler, Mehmetler, Hasanlar, Hüseyinler, onlar bunlar maçı yorumluyor. Diğer hakemler oturuyor o yorumları seyrediyor. İşte varsa sosyal medyayı takip ediyor. Günün sonunda bir karar veriyorlar. Vay diyorlar. Fırat Aydınus'u o yönettiği maçta bu karar demek ki böyle değilmiş. Onun doğrusu kitapta yazanı. Ya bu biraz şeyle de alakalı, dinle de alakalı. Yani sen kitapta yazana inanmıyorsun ama üçüncü bir kişinin uydurma bilgilerine inanıyorsun gibi. Anladın mı? Yani bu çok önemli. Önce sen okuyacaksın. Okuduğunu anlayacaksın. Anlamadığın altını çizeceksin. Kenarına kağıt yapıştıracaksın. Gideceksin soracaksın. Kime? Sokaktaki cahile değil. Kulaktan dolma bilgilerle kafasına fes takıp sakal bırakana da değil. Camiye, hocaya. Çünkü o bunun ilmini öğrenmiş. Ha, şimdi orada da ikiye ayrılıyoruz tabii bu sefer. Bak hakemlerdeki gibi oluyor mesela. O dinin insanı doğru mu öğrenmiş? Yani doğru bir eğitimden mi geçirilmiş, yanlış bir eğitimden mi geçirilmiş? Bu da çok önemli. Hakemlerimiz doğru bir eğitimden mi geçiriliyor, yanlış bir eğitimden mi geçiriliyor? Hakem okuduğu ifade kurallarını anlıyor mu? Anladığını anlıyor. Ama yetmez. Ne olacak? Görsel görüntülü, pozisyonlu, sormalı, diyaloglu bir eğitime tabi tutulmaları gerekiyor. Efendim sen bu zaten yapılıyor. Tam yapılıyor. Kaç kişi katılıyor? Kaç tanesi anlıyor? Doğru mu anlatılıyor? O pozisyonlar doğru mu inceleniyor? Futbol yaşayan bir organizma gibi bir şey kardeşim. Her maçta aynı pozisyon olmuyor ki. Ayda bir defa bir pozisyon oluyor. Ayda işte bir Sivas maçı. Offside'ımsı, bilmem neyimsi. Bilmem ne pozisyonu oluyor. Haydi bu gol müydü, taç mıydı, el miydi, faul müydü, kırmızı mıydı, sarı mıydı? Yorumlanabilir bir şey. Anlatabiliyor muyum? Sen de hakem olarak okuyacaksın, öğreneceksin, gideceksin, soracaksın. Kime? Bu işi doğru bilene. Türkiye'de bu işi doğru bilen var mı? Yok. Çünkü hiç kimse okumuyor. Herkes kafasına göre sallıyor. Abicim işte o pozisyon kırmızı verecektin, yanlış yaptın. Yabancıya gidiyorsun. Ne kırmızı ya? Uzaktan yakın alakası yok. Topa müdahale devam. Baba burada senin sarı kart vermen gerekiyordu. Yabancıya soruyorsun. Diyor ki ne sarı kartı kardeşim? Aynen orada kırmızı kartlarını vermen gereken pozisyondu. Memleketin durumu öyleyken senin sahada da durumun böyle. Ha Avrupa'ya çıkınca zaten kabak gibi her şey ortaya çıkıyor. Hakem her şeyi oynatıyor, durduruyor, devam ettiriyor. Offside'ları durduruyor, devam ettiriyor. Faulleri oynatıyor, oynatmıyor. İkili mücadeleleri prim veriyor, vermiyor. Daha tempolu bir maç yaptırıyor. Sen tempolu maçta zaten 55-60 dakikalarda çözülüyorsun. Zaten atletizmine karşı ve sahadaki dizilişlerine karşı, oyunlarına karşı da çözülüyorsun. Hiçbir planın işlemiyor. Çünkü doğru bir planın da yok. Anladın mı? Ha, sonra ne oluyor? Türkiye'ye geliyorsun. Kör dövüşüne hoş geldin. Çok güzel bir kör dövüşü başlıyor. Sahada işte hakem konuşuluyor. Yok orada taraftar konuşuluyor. Yok burada bilmem ne konuşuluyor falan. Abedin, Kubidin bir sürü söyle adını yorumlar, bir sürü abuk sabuk fikirler. Çünkü niye? Millet haksız, millet kaybetmeye tahammülü yok mesela.
Kaybettik ama kötü oynadık. Ne kadar güzel bir şey. Alt cebine koy. İşte iki tip taraftar var burada. Bir fanatik. Hakem bizi mahvetti. İşte Allah kahretsin yapı var. İşte federasyon bizi sevmiyor. Hükümet bizi sevmiyor. Bu fanatik yapı. Yani kuvvetli motor hayatında da böyle o. Yani mesela diyor ki patrona bir iş. Ya işte sevgili kardeşim işini yaptın mı? Ya ben yapamadım da işte siz zaten... Anladın mı? Yani bu elektrikler kesikli çalışamadım. Hep söylerim elektrikler kesikli çalışamadım. Durumu iş hayatında da normal hayatında hep bir mazerete sığınma, hep bir bahaneye sığınma ile devam ediyor. Yapmayın. Hiç doğru bir şey değil bu. İlk önce doğrusunu taşınacaksın, düşüneceksin. Kardeşim bu işin doğrusu nedir? Biz niye kötü oynadık? Hakemden bağımsız çıkardığımız kadro doğru muydu? Oyun felsefemiz doğru muydu? Saha yayılımımız doğru muydu? Rakibin oyununa karşı takımımız doğru reaksiyon verdi mi? Rakip takımın oyun içerisindeki oyun planına göre 15. 10. 15. 20. 25. dakikalarda biz oyunu ne yaptık? Nereye götürdük? Ne yapmamız gerekiyordu? Nasıl değişiklikler yapmamız gerekiyordu oyun içerisinde? Formasyon değişiklikleri, oyuncuların yerini değiştirme gibi. Anlatabiliyor muyum? Devreyi bitirdik. Devre bitti. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl oynamamız gerekiyor? Buradan da bir çıkarım. Sonra da ikinci devre başlıyor. Orada yeni bir ne diyelim adına yeni bir oyun stratejisiyle atlıyorsun kendin oyna. Efendim çay bir Türk olarak en sevdiğim milli içeceğimizdir. Sevgiler, saygılar. Evet. Şimdi gelelim bizim Beşiktaş maçına. Bu kadar tatava yeter. Bu kadar tatava yettiğine göre gelelim değerli Galatasaray'ımızın BJK ile yaptığı maça. Nerede yapmışız biz BJK ile maçı? İnönü Stadı'nda yaptık efendim eskilerin tabiriyle. Önemli bir derbiydi. Mini maç arasından çıkmıştık. Mini maç aralarından dönüşünde bizim Türkiye'de öte. Mini maç aralarından sonra üst düzeyde oynayan, tempo kazanmış takımlar maalesef düşüş gösterir. Ve genellikle de mağlubiyetle veya beraberlikle biter maçları. Çünkü işte zaten mini takımlara çok oyuncu verdikleri için onların oyuncuları da yorgun dönüyor. 2 gün önce dönüyor, bir gün sonra dönüyor. Bu bizi çok sıkıntıya sokuyor. O yüzden mini maç çıkışları bizim için hep bir tatava, tıtıvı, turuvuru, tırıvırı. Bu cepte. Bunu ben dünyada hiç kimsenin duyduğunu, bizim Türkiye'den başka söylendiğini duymadım. Neyse efendim, Beşiktaş maçına Ole Solskjaer 2 galibiyet üst üste 3 mağlubiyetle çıkmış son 5 maçta. Galatasaray'da son 5 maçta 3 beraberlik 2 galibiyetle çıkmış. Yani baktığımızda Beşiktaş düşüşte, Galatasaray yükselişte. 41.843 kişi seyretmiş maçı. Maç kolik verilerine göre söylüyorum. Aha. Ondan sonracığıma ve söyleyin adını ve biz önemli bir maça çıkıyoruz. Çünkü beraberlikle gelmişiz, kazanmamız gerekiyor, puan farkı, o bu şu, yani bir sürü bir şey var çözmemiz gereken. Beşiktaş maçı bizim için ziyadesiyle önemli bir maçtı. Hem Okan Hoca'nın işte bu son aldığımız maçtaki oyun performansından dolayı bu bizim için biraz önemliydi baktığında. Çünkü eleştiriler başlamıştı. Böyle mi futbol oynar, şöyle mi oynar, 4'lü oyna, 3'lü oyna, 2'li oyna, 5'li oyna gibi. Neyse. Şimdi gelelim Galatasaray Beşiktaş maçına. Dediğim gibi 42 bin kişiye yakın bir taraftar topluluğunun oynanmış. Beşiktaş 4-2-3-1 ile sahaya dizilmiş. 4-2-3-1 ile sahaya dizilmiş. Galatasaray'ımız da buna karşın gene 4-2-3-1 ile sahaya dizilmiş gibi gözüküyor ama değil maalesef. Tamamen 4-4-2'ye yakın bir dizilişle sağladık Beşiktaş maçında. Beşiktaş maçına çıkan kadromuz 203.500 milyon avro, 203.500 milyon. Beşiktaş buna karşılık 69.600 milyon avroluk bir kadroyla sahada idi. Biz 200 milyon, rakip 70 milyon diyelim. Yani
Diyecek de başka bir şey yok. Durum böyle. Tabii çift forvet çıkınca bir anda biz çapşırık şekilde kaldık. Niye? Osimhen, Morata, ki Morata biraz daha böyle Mertens rolü üstlenmeye çalışıldı ama hiç kifayetle olmadı. Orta sahada ne kalıyor o zaman? Yunus, Barış, Sara, Torreira. Kime karşı? Beşiktaş'ın Rashica, Mario, Muçi, Chamberlain, Fernandes ve tam forvet sayılır mı sayılmaz mı biraz soru işareti Rafa Silva'sına. Rafa Silva öne atmışlar. Yani aslında 4-6-0 gibi bir baktığımız kalabalık bir kadroyla orta sahayla oyuna çıkan ve buna karşın müthiş bir cesaret örneği gösteren ve bunun da cenevresini çeken dörtlünün sağ kanadında oynayamayan, üçlünün sağında oynayabilen Frankowski ile beraber orta sahasız oyuna çıkan bir Galatasaray'la devreye dirençsiz bir Galatasaray'la karşılaşan Beşiktaş. Tabii şimdi burada Fernandes'in olması, Raşitka'nın olması, Muçi'nin olması, Mario'nun olması yani adamlar tamamen orta sahada ayağa pas yapabilen, bunu doğru kullanan, üçlü orta sahayı doğru şekilde kullanıp kanatlara doğru insan kaçırabilen bir Beşiktaş vardı. Ve bugüne kadar da 9 kişi, 10 kişilik takımla da yenilmiş bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Neredeyse Ole Solskjaer'in kellesi istenmek üzereydi. Yani o noktaya kadar gelmişti iş yani baktığımızda. Evet, şimdi devam edelim buradan. Dediğim gibi 200 milyon. Biz 4-4-2 çıktık mı kardeşim? Çıktı. Peki ne oldu bu 4-4-2 çıkınca? Hiçbir varlık gösteremedik. Morata, Osimhen uyumsuzluğu müthişti. Takımın topu Morata ile nerede buluşturacağı hiç çalışılmamıştı. Kanatlar hiç işlemedi. Yani futbolumuzla ilgili yapılabilecek bütün hataları Okan Buruk dakika 1 itibariyle sahaya sürmüştü. Dakika 1 itibariyle yani o kadroyu gördüm. Yani niye abi? Mesela ya Osimhen'le çık. Morata'daki 60'ta seni oynatacağım duruma göre. Ya da işte Osimhen'le değiştireceğim 70'te. Yine maçta Morata'yı oynatmak zorunda değilsin ki. Bak oynatmaman gerektiğini, orta sahayı tutman gerektiğini bu maçta çözdü son derbi maçında. Aynı maça, aynı kadroyu Beşiktaş maçında da çıkartman gerekiyor Sayın Okan Buruk. Yani sen şimdi bir doğru yapıp bir yanlış yapıp bir doğru yapıp bir yanlış yaparsan bu olmaz. Bu sürdürülebilir değil, bu devamlılık sağlayabilecek bir şey değil babacığım. Yani sonra ondan sonra 30. dakikalarda, 36. dakikada kırmızı kart görüyorsun. Ve ondan sonra film kopuyor. Ha burada son adamdan verdim diyor. Polonya'nın zaten bak Türk hakemle bir konuşması var. Müthiş kötü. Müthiş kötü. Ya, emir buyuruyor. Gel buraya. Bak ekrana. Kırmızı kart bu. Görmüyor musun adamı vuruyor orada? Son adam bu. Değerlendir bunu böyle falan. Yani üstten konuşan bir Polonyalı vardı. Yani konuşmalar öyle. Possibly bilmem ne. Translate diyor yanındakine. Çevir diyor. Tercüme ettim diyor. Gavat diyor. Gör. Türk halkının, Türklerin yani bizlerin, Türk'ün Türkiye yaptığını kimse yapmaz kardeşim. Bak Yavur sana nasıl işkence ediyor vardı. Dobran dobran konuşan bir tane Polonyalı tutmuşlar 3. sınıf bir Polonyalı hakem oraya. Gel gel güverek konuşuyor. Hiç verdiğim karar da doğru değil zaten. Orada son adamdan verilmez. Franskoski herif 60 arasında vurduğu için kötü davranıştan gelir ya. Yani sert müdahaleden gelir bir kere kırmızı kart verileceksin. Çünkü göğsüne alıp da o topu kontrol edeceği belli olmayan. Yani direkt kayıcıya karşı karşıya bir pozisyon değil o. Göğsü yumuşatacak, alacak, dönecek. O sırada topun kontrolü sağlayacak mı? Top göğsünden uçacak mı? Bilmiyorsun ki. Yani alıp vuracak belki dışarı. Yani net değil pozisyon. Gri. Değil mi kırmızı kart olanın son adamdan? Son adamdan kırmızı kart verilmez orada adam. Bilemezsin ki orası son. Son adam ve bomboş gidiyor artık yani. İndirip biçmişin herif. Son şey bu. Son adamlık bu. Lütfen rica ediyorum yani. Orada son adam değil. Orada arkadan tekme sallaması Frankowski'nin daha büyük hata. Herife aşağıdan lavada yapıştırıyor. Bana sorsan o yapıştırmadan dolayı ben kırmızı verirdim. Net söyleyeyim yani. Yani 36'da 10 kişi kaldı mı kardeşim?
Kaldı. Ne yapman gerekiyor? Genelde 10 kişi kalınca yapman gereken şey basittir. Ucundan bir adam çıkartırsın. Defansı bir adam atarsın. Standart. Yani en basit. En kolay yapılacak çözüm bu. Ha, Galatasaray bir dönem ne yaptı? Defanstan kırmızı kart yedi, orta sahaya adam attı. O da doğruydu. Orta sahada adam alabilirsin. Defansı illa 4 demek zorunda değilsin. Forvetten adamını çıkartırsın Morata'yı. Lemine atarsın oyuna. Hem defans hem 6 numara. Oraları şöyle bir toparlar. Tamam babacığım. Ama sen ne yapıyorsun? Sen hiç böyle bir şey yapmıyorsun. Tamam mı? Zaten 23. dakikada gol yemişsin. Rafa Silva 60 metre depar atmış. Muslera kapattığı köşeden vurmuş. Davinson Sanchez'i pazara yollamış. 2 ekmek bir süt alırmış. Okey. Çekmiş, müthiş bir gol vurmuş. O pozisyonda da sen gene kanat arkası, bek arkasında yakalanmış. Adamın yetişememiş. Bek yok ortalıklarda. Davinson Sanchez'le birebir adam bizim kendi sol kanadından bizim sağ kanadımızdan akıyor. Frankowski'yi yalamış yutmuş. Okey. Gol yiyorsun. Dönüyorsun. 36'da kırmızı yiyorsun. Bak mucizeler sonra oyunu dengeliyorsun. Beşiktaş biraz geri çekiliyor. Biraz pozisyonla biraz dudaklama dönemine geçiyor. Sen baskı kuruyorsun. Ve gene Torreira'nın mucize ötesi, bak tanrılar seviyor seni, tanrılar seni seviyor. Mucize ötesi bir vuruşuyla, bir tanesini Fenerbahçe'ye de atmıştı, bir tanesini burada attı. Vuruşuyla gol yapıyor. Nasıl? Süper değil mi? Ve gene yetmiyor sana bu. Bu durum sana yetmiyor. Ondan sonra ve devreye böyle birbirine giriyorsun. Ya bu müthiş bir şey ya. Yani Allah, ben istedim bir göz, Allah verdi iki göz durum yani. Müthiş. Birbirine içeri giriyorsun. Ve oyuna direkt müdahale yapabileceğin 3 alternatifle giriyorsun. 3 alternatifle. Bir kere forvetten Morata'yı alman lazım. Morata'nın artık oyunda bir işi yok. Osimhen'le kalacaksın. Birbirine yakalamışsın. Mümkünse 2 veya 3 değişiklikle başlatman gerekiyor oyunu. Bir kere Morata'yı alacaksın. Kimi atacaksın? Nemine'yi. Sen bu değişikliği kaçta yapıyorsun? 62'de. Kim olarak yapıyorsun? Yunus olarak yapıyorsun. 62'de Yunus'u alıyorsun. Peki niye 62'de Yunus'u alıyorsun? Çünkü Yunus'un doğru oynamadığını düşünüyorsun. Çok açık verdiğini, geriye dönmediğini, defansal zafiyet verdiğini düşünüyorsun. Aslında öyle değil. Senin oyun planın pörtlek olduğu için, yerleşiminde sıkıntılar olduğu için Morata'yı sol bek gibi kullanmaya bir ara yani orta sol gibi, ortanın solu gibi kullanmaya başladığı için bütün oyun planı aksıyor, sekteye uğruyor. Kimin nereye yetişeceği belli olmuyor. Oyun içerisinde böyle bir kurgusal bozukluk. Okey? Süper. Peki durum böyleyken, sen ikinci yarıda 1-1 olmuşken 1-1 sana çok yarıyor. Yani müthiş yarayan bir skor. Bunu tutup 9 kişi 10 kişi takımları yenilmiş Beşiktaş'a, motive olmuş Beşiktaş'a ne oynaman gerektiğini çözememişken, hiç bunları analiz etmemişken ikinci yarıya da aynı taktikte ve aynı formasyonla çıkıyorsun. Ta ki 62. dakikaya kadar Yunus Akgün oyundan alıyorsun. Yunus Akgün oyunu alır almaz 66'da Gelson Fernandes müthiş kolay bir gol atıyor. Müthiş kolay. Yani herhalde idmanda bu kadar rahat attırtmamışlardır bir gol. Yani çalışılmış bir gol ama idmanda bu adam bunu bu kadar rahat atamamıştır. Gelson'u bak, adamlar sağ taraftan şeyi kullanırken, serbest vuruşu kullanırken Gelson Fernandes kalenin solunda bomboş duruyor. Muslera adamı görüyor ve ona bir önem aldırtmıyor. Çünkü onun için o önemsiz, offside'de duran bir adam. Arka direğe topu ortalıyorlar. Top oradan dönüyor, dolaşıyor, dışarı çıkıyor. Dışarıdaki adam tesadüfen topa vuruyor ve o dönen top tıngır mıngır Gesson önüne düşüyor. Gesson vuruyor ve boş kaleye gol. Niye biliyorsun? Çünkü 6 kişi o dışarı doğru çıkan topun önündeki adamın önüne atlamaya gidiyor. O kadar önden kopmuş ki Galatasaray. O kadar orada değil ki, motive değil ki oyuna. Kim nerede, kimi koruyor, kim ne yapıyor. Oyun içerisinde ceza sahası işte 8 tane Galatasaraylı, 4 tane Beşiktaşlı.
Top arka direğe ortalanıyor. Artık ya direkteki adam topu daha dışarı, yani penaltı noktasının biraz daha dışındaki adama doğru indiriyor hatırlayın. O adam oradan topa vuruyor. Topa vuranın da hemen adını söylüyorum. Joao Mario. Joao Mario topa vuruyor. Top bizde defansa çarpıyor. Tıngır mıngır. Gedson önüne düşüyor. Gedson'u topa vuruyor. Gol. Ve herkes offside'de itiraz ediyor ki Gedson 3 metre gerisinden çıkıyor neredeyse top. Okey. Sonrasında zaten yaptığın hiçbir organizasyon yok. Hiçbir oyun yok. Ha, arkasından tabii sen bu golü 66'da yiyorsun. 71'de Dray Mertens'i Gabriel Sara'nın yerine atıyorsun. O da çok hatalı bir değişiklik. Yetmiyor. 83'te Kaan Ayhan'ı oynatıyorsun. Apo Kerim alıyorsun. Sebep belirsiz. Niye yaptın? En iyi sol ayaklı defansa en iyi top çıkartan adam. Geri geldiğinde sol kanada kadar en iyi top ortalayan adam. Niye bir şey yaptın belli değil. Daha sonra Lucas Torreira'yı alıyorsun 83'te. Ahmet Kutucu'yu oynatıyorsun. Ey yavrum ey. Adamlar zaten 90 uzatmalarda kırmızı kart yediler. Neredeyse pozisyonsuz, osuz, busuz, şusuz maçı bitiriyorsun. Rezalet bir maç. Tabii maç içerisinde işte verilen kırmızı kartın hatalı olduğu, verilen birçok düdüğün yanlış çalındığı, hakemin kararlarının yanlış olduğu ile ilgili yorumlar var. Şu Allah'tan benim gibi aklı senin birçok Galatasaraylı diyor ki arkadaşlar biz ne oynadık da siz hakemden ne bekliyorsunuz diyor haklı olarak. Yani Morata'yı oyunda tutan, doğru değişiklik yapmayan, oyun kurgusunu tamamen yanlış yapan, hatta maalesef Instagram'daki birçok spor programına da espri konusu olarak gelen, işte biz normalde işte sağ taraftan Frankowski'yi önünü açıp tutacaktık. Saray'ı da onun önüne attık. Onu da içeri kat ettirecektik. Fakat karşı rakibin 5 kişilik çıkmasıyla beraber bütün oyunumuz boşaldı deyince bu biraz makaraya gelmişti. Ben de açıkçası bunun makarasını yapmak zorunda kalmıştım Okan Buruk'a karşı. Sanki oyunda hiç kimse yok. Yani taktiksel bir idman yapıyorsun gibi anlatıp rakibin yapmış olduğu hamleye karşılık benim hiçbir hamlem yoktu. Biz burada çok zorlandık dediğin an işte Beşiktaş'ta da oldu. Diğer maçlarda da olduğu gibi. Diğer maçlarda da olduğu gibi. Okey? Yani bu bir, ben de zaten yani benim fikrim çok sabit, çok net. Yani olmayacak işler, olmayacak duaya amin. Kötü bir maç oynayarak sağdan e, mağlup ayrıldık. Tabii bu bizim bütün şeyimizi, şampiyonluk motivasyonumuzu bozdu. Rakibi de bayağı bir potaya soktu. Fakat tabii işte kaderin cilvesi 3 gün sonra o derbiden biz ne yaptık? O takımla maça çıktık. Yani ayın kaçında oynamışız biz? Hemen bakıyorum. 29-3'te Beşiktaş maçını oynuyoruz. 2-4'te de rakiplerimizle oynuyoruz Çeyrek Kupa'da. Yarı finalde de Konya'yla oynayacakmışız. Ki Konya'yla daha önce karşılaştık. Konya'da deplasmana gidiyoruz bu arada. Seri başı olmadığımız için. Neyse efendime söyleyeyim. Uzun lafın kısası, Beşiktaş maçını maalesef teknik direktör Okan Buruk tamamıyla kaybetmiştir. Hem başlangıcıyla, hem devam etmesiyle, hem ortasıyla, hem yarısıyla, hem ikinci yarısıyla, her şeyle bu Beşiktaş mağlubiyeti Okan Buruk'a yazar. Maç sonunda zaten anlattıkları beni çok ilgilendirmiyor. Ee, Maç sonunda istediği kadar bir şeyler anlatabilir. Benim için olay 2 kere 2 4'tür. Döndük. O kötü futbolu oynayan Galatasaray'a bu sefer rakibiyle oynayacağı kupa maçını, tabii daha önemli bir maç, kırılma maçı. Bizim sahamıza 30 bin polis gelmişti, yabancı hakemle gelmişler, o olmuş, bu olmuş, şu olmuş falan filan. Ya kardeşim, ee, nasıl olacak işte 30 bin polis gelecek mi, yabancı hakem mi oynatacak falan filan derken bir baktık yerli hakem. Bence hiçbir mahsur yok yerli hakemler yapmasın. Çok da fena bir maç olmadı. Bana soracak olursanız. Ondan sonra gayet de güzel yönetti. Hataları yok mu var? Neyse. Sonra işte geldi maç günü çattı. Bir baktık. Doğru kadro. Nasıl bir doğru kadroyla çıkmışız? Hemen açıyoruz maçımızı. Nasıl bir doğru kadroyla çıktığımıza bir bakalım. Bir de bu maç başında da Okan hocam şunu diyor. Efendim diyor, ben diyor bu maçta diyor
Şeye diyor baktım diyor. Maçın uzatmasına da şey yaptım. Söyle adını. Düşündüm. Çok önemliydi. E, Oyunun formasyonunu, teknik değişiklikleri, taktik analizleri falan ona göre yaptım. O yüzden böyle bir kadroyla çıkmayı uygun gördüm dedi. Ki doğru kadroya çıktı bu arada. Yani tamamen e, doğru bir kadro planlamasıyla çıktığını söylemek durumundayız. Efendim hemen hızlıca gelelim. Maça nasıl çıkmışız? Şöyle bir bakalım. Kadro değerlerine bakalım. Bu sefer 203 milyondan 193 milyona inmiş kadro değerimiz. 193 milyonluk kadro, şahsımızın kadrosu. 126 milyonluk kadroyla oynamış rakibin kadrosu. Ve hemen bakıyoruz. Bir bakıyorsun abicim. Gene 4-2-3-1 ama bu sefer doğru 4-2-3-1. Kim var? Eren Apo, Sanchez, Kaan. Kaan'ı sağ atmışın Frankowski'den ayrı olarak. Lemina Torreira, Barış Sara, Yunus, Osimhen. Şimdi ne oldu? Sen bu sefer ortayı Lemina, Torreira, Sara yaptı. 3 tane orta saha yaptı. Yani Beşiktaş'ın sana yaptığını sen bu sefer rakibine yaptın. Okey. Böylece de ne oldu? Sen rakibini, doğru analiz etmişsin. Yatmışsın, kalkmışsın, neredeyse bu maçı hazırlamışsın takıma. Takımın verdiğin gaz, takıma verdiğin motivasyon, takıma verdiğin taktiksel formasyon, takımın çıkarttığın düzen, takımın kurgusu, onun içerisindeki konumlaması, onun içerisindeki hırsı, onun içerisindeki basması, osu, busu, hepsi sanki bütün sene bu maçı beklemişin gibi. Takım da buna çok iyi reaksiyon vermiş. Onlar da bunu beklemişler resmen. Onlar da bunu beklemişler resmen. Onlar da bunu yapmak için en önemlilerini yapmışlar. Evet, rakibin nasıl çıktığını çok iyi analiz etmişsin. O açıkları iyi kapatmışsın. Ondan sonracığıma o açıkları iyi kapattığın için de rakip çıkmakta zorlandı. Alternatif bir plan kuramadı. Bizim bugüne kadar yaptığımız ve senin de çok kızdığın uzun toplar bu sefer işe yaradı. Onlara Icardi'nin attığı golün aynısını sen bu sefer Osimhen'e attırdın. Oyun içerisinde de kaptığın toplarla, yaptığın preslerle ve doğru hamlelerle doğru çıktın. 6'lık 7'lik bir maç oynadın. Ki ona rağmen maç 2-2'ye, Davidson'un röveşatası olması 2-2'ye gidip top gol olsa başka yerleri konuşuyorduk şu anda. Neyse. Efendime söyleyeyim. Burası da sana yazar. Ama bu da doğru değil. Yani senin bütün kurtarıcı maçın bu değil ki evladım ya. Yani senin sabahtan akşama kadar yatıp çalışacağın maç değil ki. Senin sabahtan akşama kadar yatıp çalışacağın maç Young Boys maçıydı bir kere. Hadi onu geçtim. Ağzı Alkmaar maçıydı. Hadi onu geçtim. Dinamo Kiev maçıydı. Hadi onu geçtim. Ne bileyim Ajax maçıydı. Anlatabiliyor muyum? Yani madem böyle bir futbol yönetebiliyorsun takımı ki gene doğru oynamadık çok ha. Gene çok doğru değildik. Ama nispeten doğruyduk. Nispeten doğruyduk. Durum böyle olunca da doğru bir oyun ortaya çıktı. Ve biz hakikaten tarih farkı kaçırdık. Niye tarih farkı kaçırdık biliyor musunuz? Gene az çalışmaktan. Gene takım eveledi, geveledi, o ona pas, o ona bilmem ne, direkten döndü, oradan döndü, topu tamamlayamadı, kafası girmedi. Biz 5'lik 6'lık maçı 2-1 silik zoruyla bitirdik. De maç içinde olanları söylemeyeceğim. Barış'a anavrat söylemeseler Barış öyle bir anda çıldıracak bir çocuk değil. Zaten sakin sakin yürüyor. Söylenenlere karşılık veriyor ama herif bir an bir şey söylüyor. Ve dönüyor, deliriyor. Yani bir insanın öyle delirmesi için yani anasına, avradına, orasına, burasına bir şey söylemen gerekiyor ki adam yani Barış için söylüyorum delirsin, dönsün. Yani onun dışında oyun saha içerisinde zaten saha terörize edecek o tarafta fazlasıyla adam vardı. Neyse. Yani
maç içindeki bu gerginlikte doğal karşılıyorum. Çünkü rakip sana bayağı bir boyun eğmiş. Ha bu arada rakip de bizim istediğimiz ne varsa yaptı. Bizim yapmam yani bize davetiye çıkartacak her şey izin verdi. Osimhen'le Çağlar'ı birebir de bıraktı. Oğuz'u kullanamadı kanadında. Ondan sonra ne bileyim orta sahadan top çıkartamadı. Yani paralize gibiydi ya. Hiç sanki bu maçı hazırlanmamışlar. Biz sene gitsek havasında oynayan bir rakip havasındalardı. Resmen. Çok şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Onun dışında maç sonunda fiziki müdahale kabul edilebilir bir şey değil. Galatasaray Teknik Direktörüne hiçbir kişi kalkıp da öyle dokunamaz. Yani ben sokakta da birisine bir şey söylesem, küfür etmediğim takdirde, bir şey etmediğim takdirde kalkıp da sana vurma hakkına sahip değil. Sen kimsenin gidip de burnuna sıkamazsın. Bu da çok ayıp. E, Daha önce yani adamın yaptığı bu ayıplar zaten kaçıncı, beşinci, altıncı falan herhalde. Yani o ayıplar bir kenara, kurumun bunu kollamaması ve korumaması gereken bir durumdu. Evet, maç sonunda maçın kaybedilmesiyle beraber teknik direktör, rakip teknik direktörün de işte sevinç hareketine gaza gelmesiyle yanlış bir harekette bulunmuştu. Gereken cezayı vereceğiz. Para cezası verdik de. Doğru bulmuyoruz de. Tasvip etmedik de. 3 tane maçta TFF'den verdi. Yürü git. İşine bak. Ama buna sahiplenmek bu hiç kabul edilebilecek bir şey değil. Hiç kabul edilebilecek bir şey değil. Kimse kusura bakmasın yani. Şimdi bekliyorum Samsunspor maçına. Şimdi bu hafta bay geçiyoruz biz. Dinlenmediyiz. 4 gün takımı gitti gezmelere, tozmalara. Gitsin. Tamam bu hafta bay geçeceğimiz için gezebilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Ümit ederim. Bakalım bundan sonraki maçlarda sevgili Okan Buruk nasıl bir kadroya çıkacak? Nasıl bir oyun planına çıkacak? Nasıl değişiklikler yapacak? Bu kadar takımı hırslı oynandırabilecek bir yer. Torreira'nın artık yani iki bacağına kramp girdi. Çocuk paralize bir şekilde yattı. Bir ara bayıldı zannetti Barış yani. O derece bir kendini kaybetmiştik zaten. O kadar kendini sahaya veren bir takımdan bahsediyoruz. Osimhen'in yapmaları, yaptıkları, takımın yaptıkları, Lemina'nın bacağını atması, devam etmesi. Yani bir sürü şey. Müthiş bir konsantrasyon. Bu beni tatmin eden bir maç değil açıkçası. Evet doğruları yaptık. Evet takıma yendik. Bak benim 48-49 yaşına giriyor. 76 doğumluyum. Uzunca bir süre rakip takımın da taraftar arkadaşlarıma iddialar kaybettim. Maçlar kaybettim. Yemekler ısmarladım. Hediyeler aldım. Kahroldum. Çıkamadım. Hastalandım. Yattım. Ağır depresyonel şeyler yaşadık yani. Yani en iyi olduğumuz zamanda bile böyle UEFA kupasına gidiyoruz falan böyle müthiş oynuyoruz acılı macılı. Ya diyorsun böyle 5 atarız, 6 atarız, 3 atarız, 8 atarız falan. Abi ne 5 atması ya 2 yiyip dönüyoruz, 1 yiyip dönüyoruz, bilmem ne oluyor dönüyoruz. Sağdasın 1-0 öne geçmişiz. Allah'ım diyoruz tamam gidiyor sonra maç elinden gidiyor. Allah kahretsin diyorsun kahroluyorsun falan. Ben de seviyorum rakip taraftarı kızdırmayı. Hala da kızdırır. Onlar da beni kızdırırlar. Ama yani bu gelinen bu artık ya neredeyse iç savaş çıkacak ya. Ya ciddi söylüyorum iç savaş çıkma raddesine geldi iş yani. Sahanın ortasına polisleri dikine koymaklar. Sahanın etrafına polisler koymalar falan. Bu şey demektir yani. Gel tahriktir ya. Bir nevi benim için tahriktir yani. O kadar çok polisin orada olması, böyle bir güvenlik önlemleri alması bir nevi tahriktir yani. Gelin bir şey yapın demek. Yani duvara yazarsın ya buraya çöp dökmeyin dersin ya buraya çöp döküyor. Çünkü aklın yoktu buraya çöp dökmek. Ama sen buraya çöp dökme. Ha demek ki buraya çöp döküyorlar. Ben de dökeyim oluyor. O kadar polisi getirince ha burada olay olmasa hiç kimse getirmesen bir şey olsun. Ama o kadar çok polis içeri sokunca ha diyorsun ki burada demek ki bir şey olabilir. Yapayım. Ben de gireyim işin içine. Tabii zaten TFF, MFF Allah kalk getirir. Oralardan benim bir adalet beklediğim yok. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bundan sonra kalan maçları Sayın Okan Buruk ve takımın aynen Fenerbahçe'de oynadığı kondisyonda, motivasyonda, taktiksel beceride, takım formasyonunda onda bunda oynaması gerekiyor. Bu ise doğrusu bu. Buradan devam edeceğiz. Ha, arada
oyun sarpa sarar, o olur, bu olur. Değişikliklerle devam edersin. Doğru değişiklikler, doğru hamleler, doğru taktik formasyonuna devam edersin. Bak sana karşı üçlü doğru oynayan, seni çözen, seni kapatan, seni kanatlara yönlendiren, senin uzun top yapmanı isteyen ve bunu avlayıp da getirip sana bunu koz olarak kullanan takımlara karşı hep çuvalladık. Hiçbir B planımız, hiçbir C planımız olmadı. Derbi maçında da bir B, C planımız yoktu ama A planımız tuttu. A planımız tuttu. Bütün topları, seken topları aldık, koştuk, ettik, kaptık, battık, tuttu. Neredeyse getirmedik gibi bir şey adamlar. Süperdi. Şimdi bakacağız. Bakalım bundan sonra ne olacak. Şimdi bu sezonu tamamladık, şampiyon olduk. Bakıyorum ki daha şampiyon olmadan daha havaya girmişiz hemen. Efendim sezon biter bitmez şampiyon olacağımız için Galatasaray transferleri kampa yetiştirecekmiş. Baba siz hayırdır ya, ne oluyoruz, dur bakayım, daha dün bir bugün ikiye. Ol bir şampiyon da bakarız. Ol bir şampiyon. Ondan sonra oturup konuşuruz. Okan Buruk devam mı edecek? Değişecek mi ki? Devam edecek. Bu arada onu da söyleyeyim. Okan Buruk yönetim devam ettiği sürece devam edecek arkadaşlar. Yönetimin değişmesi de şu anda pek olası gözükmüyor. Galatasaray'da bir erken seçim yok. Onu da söyleyeyim. Sadece Nisan'ın 29'unda mı 26'sında mı gerçekleşecek genel kurul var zaten, televizyondan canlı yayınlanacak. Maliye Genel Kurul. Onu da seyredersiniz. Olağan Genel Kurul pardon. Onu da seyredersiniz. Orada da olanları görürsünüz. Birkaç tane arkadaşımız, birkaç kişi çıkacak. Eleştirilerde bulunacak. Onlar hiç umursamayacak. Alkışlar, tufanlar, yaşalar. Onlar, bunlar. Hop, devam. Sezona da Okan Buruk'la başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk'ta ne yaparız? Bence 0 çekeriz. Hadi bilemedin. Belki 2 galibiyet alırız. Bir ihtimal o da kuraya göre. Gene bol para harcarız. Gene takımdan birileri son dakika cebine para sokuşturur, çıkartırız, göndeririz. Zaten bu sırada Florya'nın de yapılmış olacak. Söyle adını. İhalesi yapılmış olacak. Anlatabiliyor muyum? Zaten yani Florya'da satılacağı için, oradan para geleceği için yönetim daha da bir rahatlamış, daha da bir özgüvenli şekilde o transfer dönemine gelecek. Ondan Galatasaray'ın parasını pulunu alacak. Ben size bunu net olarak söyleyeceğim yani. Evet, Okan Buruk devam eder, yönetim devam eder. Fenerbahçe maçını beklemiş bütün takım Okan Buruk. Zaten maç sonundaki o hırslı hareketleriyle falan bunu çok net gösteriyor. Ümit ederim ki bu hırsı diğer maçlarında da sürdürür. Beşiktaş maçında ne kadar çok hata yaptıysak, diğer maçlarda ne kadar çok hata yapıyorsak, bu maçlarda da ortalama bir oyunla, rakibin müthiş hatalı davranmasıyla bu maçlara galip geldik. Önemli. Derbi karnesine Okan Buruk bir artı daha koydu. Selamlar, iyi yayınlar. Sinan, adaşım selam, neredesin? Okan Hoca zaten dinlenecek mesajı vermeye başlarken Okan Hoca zaten dedi bütün transferleri ben yaptım babalar dedi. Metin Bey de çıktı divanda. Siz atanmışların bu transfer yaptığını düşünüyorsunuz. Bütün transferleri Okan Buruk yaptı. Arkasından da yönetimden sadece başkanımız onay verdi. Atanmışlar sadece arada transfer görüşmelerini gerçekleştirdi. Mukaveleleri masanın önüne koydu. Anlaşmaları masaya koydu. Dedi. Bu. Bu yani. Bütün transferler Okan Buruk'a yazarmış. Çünkü Okan Buruk öyle bütün transferleri ben yaptım dedi. Ağzından çıkana bakarım baba ben. Çünkü bizim Galatasaray'da son 5 senedir adet olduğu üzere birilerini korumak için sürekli yalan haberler pompalamaktan milletin damağı şişti yani. Dalağı şişti, dalağı. Sürekli birilerini kollayacağız, koruyacağız, aman ona laf gelmesin diye yalan haberler, yalan bir sürü bir şey. İşte geldiğimiz nokta bu. O yüzden Okan'a yazar, sonra da başkana yazarmış. Metin Başkan öyle dedi. Sayın dedi, Dursun Özbey'e yazar. Sizin seçtiğiniz dedi. Bir de öyle, bizim seçtiğimiz. Sizin seçtiğiniz Dursun Özbey'e yarar. Böyle bize çok fazla bir şey yapmaya, işte bombardımana tutmayın bizi dedi. Öyleymiş. Biz bilmiyormuşuz.
Neyse efendime söyleyeyim. Ee, Diyeceklerim bu kadar. Zaten memleketin bu gelinen durumunda da çok fazla maç falan konuşmaya gerek yok. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Başta da bunu söyledim, şimdi de bunu söylüyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Akıl sağlığınıza mukayyet olun. Sağlıklı kalın, daha sağlıklı kalın efendim. İyi akşamlar.